Merhaba arkadaşlar. Millet oluşum ve milliyetçilikle ilgili değişik konuları önceki videolarda ele almaya çalıştık. Şimdi bu değişik videolarda ele aldığımız konuların toplamından hareketle millet konusunu daha ayrıntılı bir biçimde tartışmaya başlayabiliriz. Milliyetçilik sorununun nasıl ortaya çıktığına ilişkin değişik anlayışlardan söz etmiştim. Bazıları milleti toplumsal bir geçici bir olgu olarak değil de insanlığın gelişmesinin doğal bir ürünü, doğal bir oluşum olarak ele aldıkları için ki bunlar organik bir biçimde toplumların gelişmesini geçmişe sonsuzca uzattıkları için bunlar milleti aslında etnik yapıyla bir tutuyorlardı. Özellikle Alman romantiklerinin başını çektiği bir düşünce akımı olarak milletleri insanlığın değişik dalları, değişik çiçekleri olarak ele alıyorlar ve her milletin insanlık var olduğu dönemden başlayan bir geçmiş soy ağacı oluşturuyorlardı. Oysa ki biz tartışmalarımız sırasında milletin böylesine doğal bir olgu olmadığını, milletin toplumsal gelişmelere bağlı olarak kültürel ve toplumsal bir yaşam formu, bir yaşam biçimi olarak belli koşulların sonucu olarak ortaya çıktığını söylemiştik. Bazıları ise milletin oluşumunu bu yönüyle ele alıp konuyu aşırıya vardırarak milletlerin aslında tamamen hayal ürünü, yani milletlerin hayali cemaatler olduğunu, milletlerin aslında kötü niyetli amaçlarla üretilmiş yapay oluşumlar olduklarını söylüyorlardı. Bunun da doğru olmadığını ortaya koymaya çalıştık. Yani milletler sonsuzca geriye giderek doğal bir oluşum olmadıkları gibi birilerinin kötü niyetli amaçlarını gerçekleştirmek için ortaya koydukları tamamen yapay oluşumlar da değil. Çünkü eğer böyle olsaydı dünyanın her köşesinde bu kadar egemen ve baskın bir biçim olarak milletlerin oluşması olanaksız olurdu. Dolayısıyla milletlerin evrimsel kökenlerine ışık tutan tartışmaları ve belli videolarda bu konunun aslında geçmişine giderek insanlığın evrimleşmesiyle ilgili gelişen bazı özelliklerin milletleşmelerin oluşmasını kolaylaştırdığını, bu sayede günümüzde milletlerin bu kadar yaygın bir olgu haline geldiklerini ortaya koymaya çalıştım. Tarihin belli bir döneminde milletlerin ortaya çıkması ve millet oluşumunun toplumsal bir ihtiyaç olarak belirmesi nasıl gündeme geldi? Yani ben ilk videolarımdan itibaren milletlerin esas olarak Fransız devriminden sonra ete kemiğe büründüklerini söyledim. Fransız devriminden sonra ete kemiğe bürünen Batı Avrupa'da ilk örneklerini gördüğümüz milletleşmelerin buralarda ortaya çıkması belli bir toplumsal talebin karşılığı olması gerekiyordu. Kaldı ki bu toplumsal talep daha sonra bütün dünyaya yayıldı. Bütün dünyaya yayılabildiğine göre demek ki aynı talep, aynı oluşum diğer taraflarda, diğer toplumlarda, dünyanın değişik köşelerinde de bir ihtiyaç olarak kendisini dayattı. Şimdi bu videoda ve sonrasında gelen birkaç videoda bu konuyu tartışmaya çalışacağım. Millet oluşumunun ilk olarak Batı Avrupa'da ortaya çıkması, milletlerin oluşmasını olanaklı kılan koşulların ilk olarak Batı Avrupa'da ortaya çıktıkları anlamına gelir. Peki bu koşullar nelerde? Bu sorunun yanıtını ararken daha önceki diğer serideki videolarımda dini düşüncenin ortaya çıkmasını, insan evrimini, insanın beyin ve zihin yapısını ve insanın evrimleşme sürecinin getirdiği özelliklerin bir sonucu olarak dinsel düşüncelerin insan türünde zorunlu olarak ortaya çıktıklarını ve dinsel düşüncelerin bu şekliyle ortaya çıkması insan evriminin doğal bir sonucu olduğunu vurgulamaya çalışmıştım. Demek ki insanın evriminin taşıdığı özgünlükler nedeniyle insan topluluklarında dinsel düşünce denilen düşünce her toplumda boy verdi.
Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta şu, dinsel düşünce derken kurumsal dinleri kastetmiyorum. Çünkü kurumsal dinler Neolitik devrimden sonra insanlığın avcı toplayıcı göçebe yaşama son vererek yerleşik yaşama geçmesinin ve tarıma başlayarak hayvancılığı geliştirmesinden sonra gündeme gelen toplumsal kümelenmelerin, köylerin, giderek şehirlerin ortaya çıkması ve bunlara bağlı olarak toplumsal tabakalanmanın, sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte toplumun yönetilen biçimde ayrılmasına paralel olarak kurumsal dinlerin ortaya çıkması ve bu kurumsal dinlerin toplumdaki yönetici kesimlerle bütünleşerek gelişmelerinin bir sonucuydu. Bu söylediğim ilk bakışta biraz komplo teorisine ya da tamamen iradi çabalara öncelik veren bir yaklaşım gibi görünebilir. Fakat insanın evrimine dikkatli bir biçimde baktığımız zaman primat kuzenlerimizden ayrılmanın ardından Homo sapiens sapiens'in yaklaşık 250-300 bin yıl önce ortaya çıkmasına kadar geçen sürede değişik insan türleri ortaya çıktılar ve bunların bazıları birkaç milyon yıl başarılı bir biçimde hayatlarını sürdürdükten sonra süreç içerisinde yok oldular. Bu konuların ayrıntılarını, neden Homo sapiens sapiens'in yalnızca tek bir tür olarak dünyada kaldığını ve diğer türlerin nasıl yok olduklarına ilişkin konuları dilin kökeni ve insanın evrimi ile ilgili videolarda açıklamıştım şimdi. Dolayısıyla bu konulara girmeyeceğim. Burada vurgulamak istediğim şu: İnsan esas olarak ayağa kalktıktan sonra insanlaşma süreci başladı. İnsanın ayağa kalkması ise yaklaşık bir yoruma göre 4-5 milyon, bir yoruma göre 3,5-4 milyon yıl önceye dayanıyor. Yaklaşık 4-5 milyon yıllık süreç içerisinde hominin dediğimiz insanın atalarını oluşturan toplulukların hepsi gezici bir yaşam sürdürdüler. Yani bunlar yaklaşık bilimsel çalışmaların öngördüğü ya da bir takım fosil kayıtlarla beyinle ilgili çalışmanın ortaya koydukları gibi insan beyninin evrimleşmesi bilişsel olarak en fazla 120-150 kişilik bireyler halinde insan topluluklarının geliştiklerini gösteriyor. Dolayısıyla 4-5 milyon yıl boyunca insan toplulukları böylesi küçük gruplar halinde avcı toplayıcı birlikler olarak gezici bir yaşam sürdürdürmek için gün boyunca çalıştıkları ve buldukları tayınları akşamüstü, özellikle de ateşin yaklaşık 900 bin yıl önce ateşin bulunmasıyla birlikte ateşin etrafında toplumsal dayanışma ve paylaşma güdüleriyle birlikte yiyecekleri paylaşarak benzersiz bir toplumsal kimlik ve örüntü geliştirdiler. Şimdi yaklaşık 5 milyon yıl süren bu çok uzun dönemin sonunda insanlık için esas kırılma noktası yaklaşık 10-12 bin yıl önce, bilemediniz bazı yerlerde 15 bin yıl önce insanların bu gezici, avcı toplayıcı yaşam tarzından adım adım uzaklaşarak bir araya geldikleri, daha büyük kümeler oluşturdukları, önce köylerin, ardından bunların da bir araya gelmeleriyle ilk örneklerini örneğin Çatalhöyük'te gördüğümüz yaklaşık 14 bin yıl önceye dayanan toplu yerleşim alanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlık yeni bir aşamaya girdi. Şimdi yerleşik yaşama geçmenin ve Çatalhöyük gibi binlerce kişinin bir arada yaşadıkları toplu yerlerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanın evrimi bambaşka bir yön kazandı. Bu yön kazanma o döneme kadar insanlığın gelişmesinde yararı olmuş ve iş başında olmuş bir takım özellikler, yapılar ve alışkanlıklar
hızlı biçimde değişmeye başladı. Geçmiş insanın ataları ve değişik hominin türlerle birlikte ilk insan topluluklarını ayakta tutan ve onların kalıcı bir biçimde gelişmelerini sağlayan örüntü, hominin eşitlikçiliğe dayalı kendi ahlaki ilkelerini oluşturmuş, kabaca toplumsal dayanışmayı ve birlik olmayı öne çıkaran ve bu noktada topluluktaki bireylerin sürekli birbirlerini dengeledikleri bir yapı içeriyordu. Yani bu yapıda hiçbir şey yapmadan başkalarının sırtından geçinmeye izin yoktu. Yani böylesi bir yaşam tarzını sürdürmek isteyen kişiler toplumdan anında dışlanıyorlardı. Şimdi bu toplulukta hominin eşitlikçilik vardı. Hominin eşitçilik ne demekti? Yiyecek kaynaklarını birlikte ama belli bir iş bölümü içerisinde, diyelim işte kadınlar barınak çevresinde bitki ve değişik küçük hayvanları, yiyecekleri toplayarak yaşamlarını sürdürürken güçlü, kuvvetli ve deneyimli erkekler hep birlikte avlanmaya çıkıyorlardı. Bu avlanmaya çıkan erkekler çoğu durumda eli boş dönebiliyorlardı. O durumda kamp yerinde kalınan, yani geçici konaklama bölgesinde bulunan kadınlar, yaşlılar ve çocukların birlikte sağladıkları yiyeceklerle karınlarını doyurarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Şimdi böylesi bir iş bölümü ve dayanışmanın olduğu topluluklarda başkan ya da işte bazı primat türlerinde gördüğümüz alfa erkek ya da alfa dişi biçiminde bir yöneticinin olması diye bir şey yoktu. İnsan toplulukları evrimleşmelerinin süreci içerisinde bu alfalık özelliğinden hızla uzaklaşarak hep birlikte topluluğun ilkel, basit bir eşitlikçilik ve dayanışma temeline gelişmesini sağladılar. Şimdi yaklaşık 5 milyon, 4-5 milyon yıl bu biçimde yaşadıktan sonra insanlar hep birlikte büyük birlimler oluşturmaya, köyler ve giderek şehirler oluşturmaya ve gezici yaşamdan koparak hayvancılık ve tarım sayesinde artık ürünü yaratmaya başladıklarında topluluk ister istemez belli iş bölümü temelinde birbirinden ayrılmaya başladı. Şimdi bu ayrılma ilk başta aslında daha büyük toplumsal birlik oluşturmanın gerektiği zorunlu bir takım idari ve yönetsel işlevlerin ortaya çıkmasıyla birlikte geldi. Yani bu durumda da zaman içerisinde toplulukta bu tür görev üstlenenler kendilerini diğerlerinden daha farklı ve özel bilgi taşıyıcıları olarak farklı konumlandırmaya başladılar. Bunun en çarpıcı örneğini ki ruhban sınıfının gelişmesinden görüyoruz. Şimdi ruhban sınıfının önemi neydi? Çok kestirme bir örnek olan Mısır örneğini vereceğim. Şimdi Mısır örneğinde Mısır'ın verimli kenarlarında yaklaşık 5000 kilometre boyunca dağlardan gelen suları taşıyan alüvyonlu toprakların denize kavuştuğu bölge olan Mısır'da Nil Nehri'nin taşıdığı bu bereketli topraklar üretim verimliliğine yol açıyordu. Yani antik Mısır'da yıl içerisinde de 3 kere 4 kere ürün alınabiliyordu. Fakat Nil'in çevresindeki alüvyonlu topraklarda verimli bir biçimde tarım yapabilmek için belli teknik bilgilerin gelişmesi gerekiyordu. Neydi bu teknik bilgiler? Örneğin Nil Nehri düzenli olarak taşkınlara uğruyordu. Yani sular çevreye doğru yayılıyordu. Bu yayılma sırasında geçmişe ekilip biçilen topraklar sular altında kalıyordu. Daha sonra sular çekildikten sonra bu alüvyonlu ve verimli topraklarda yeniden tarım yapılması gerekiyordu. Şimdi bu yeniden tarımın yapılabilmesi için geçmişte diyelim tarımla uğraşan çiftçilerin topraklarının sınırlarının her seferde yeniden belirlenmesi gerekiyordu. Yani sabit
sabit noktalara göre bu sınırlar belirlenmesi gerekiyordu ve dolayısıyla örneğin geometri biliminin ilk geliştiği yer Mısır oldu. Mısır ve Mezopotamya oldu. Çünkü Dicle ve Fırat nehirlerinin çevresinde de Mısır'da söylediğime benzer gelişmeler oluyordu. Aynı durum Sarı Nehri, Indus, Ganj gibi Asya'daki önemli verimli noktalarda da geçerliydi. Şimdi bu geometrinin gelişmesi aynı zamanda taşkınların ne zaman olacağına ilişkin öngörünün de bulunması gerekiyordu. Biliyorsunuz taşkınların ne zaman belirleyeceğine ilişkin gök gözlemlerini yapan belli insanlar zaman içerisinde bu işte rahipler denilen sınıf oldu. Bunlar kendi bulundukları tapınaklarda yaptıkları bu gözlemler ve gökteki yıldızların ve gök cisimlerinin hareketleriyle yağmur mevsimlerini ve mevsimlerin birbirlerinden ayrılmasını nasıl olabileceğini kestirebildikleri için bunlar bu özel bilgileri daha sonra astrolojik kehanetler ve astroloji haritaları biçiminde geliştirmeye başladılar. Yani böylelikle ne yapmış oluyorlardı? Bu ruhbanlar pratik amaçlar için kullanılabilen bilgileri kendi konumlarını meşrulaştırmak ve inşa edilen tapınaklarda geliştirilen dini düşünceleri, dini ritüelleri bu kendi saklı özel bilgileriyle harmanlayarak kendilerine toplumda ayrıcalıklı bir yer edinmeye başladılar. Ve böylelikle ne oldu? Böylelikle toplumun ilk yönetici tabakaları bu ruhban sınıfından ortaya çıktı. Yani dinsel düşüncelerin zaman içerisinde kurumsal dinler biçiminde evrilmesiyle birlikte bu dinin yöneticileri aynı zamanda toplumun yöneticileri haline geldiler. Ve dolayısıyla sınıflı toplumun ortaya çıkmasıyla birlikte farklı yönetici tabakaların ortaya çıkması aynı zamanda bu yöneticilerin kendilerini dinsel ideolojik mazur gösterme teorilerini geliştirmelerine neden oldu. Ve dolayısıyla kendilerini tanrıların temsilcisi, hatta bazı topluluklarda, bazı durumlarda kendilerini doğrudan doğruya Tanrı'nın oğulları, kızları olarak tanıtarak ve kendilerine yakın yönetici zümrenin de bu tanrılardan onay aldıklarını bildirerek böylesi bir sistem geliştirmeye başladılar. Yani hayvancılığın ve tarımın geliştirilmesiyle birlikte artık üretimin giderek artması, artık ürünün artmasıyla birlikte karmaşıklaşan toplumdaki belli işlerin yönetilmesi ve düzenlenmesi için belli iş bölümlerinin gelişmesi ve bir takım teknik özel bilgilerin ortaya çıkması ve bu bilgilere sahip olanların kendilerini dini görünüm altında diğer insanlardan ayırarak farklı ve ayrıcalıklı bir sınıflar haline gelmeleri, işte bu tür gelişmeler sonuçta toplumların gelişmesinde yönetilen ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla dinle yöneticilerin birbirlerine kavuşmaları noktasına geldi. Ve süreç içerisinde hominin eşitlikçiliğin izleri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladıkça toplum içerisinde içgüdüsel olarak varlığını sürdüren alfalık ya da bu alfalığa karşı boyun eğme biçimindeki primat içgüdüler giderek güçlenmeye başladı ve böylelikle insan toplulukları zaman içerisinde belli sınıflara bölünmüş ve bu sınıflara bölünmeye bağlı olarak bir avuç azınlığın yönetim kademesinde ve bu yönetim kademesinde bulunmalarını dinsel ideolojilerle meşrulaştırdıkları bir yapıya yol açtı. Geçmişte dünyadaki değişik toplumların tarihine baktığımızda yöneticilerin ilk başta dinsel yöneticiler ruhban sınıfının içinden çıktıklarını, zaman içerisinde dışarıya yönelik savaşçılık özelliklerinin gelişmesiyle birlikte bu gelişen savaşçıların din yöneticilerini, ruhban sınıfının temsilcilerini kendilerine bağımlı kılmaya başladıklarını,
ruhban sınıfın temsilcilerin de bu güçlü, her şeye gücü yeten acımasız savaşçı yöneticilere bağlı bir hale geldiklerinin değişik örneklerini görüyoruz. Şimdi değişik toplumlarda buna ilişkin çok değişik ideolojik hamleler ve ideolojik gelişmeler oldu. Yani bunun yakın dönemdeki örneklerini değişik yazılı kaynaklardan bile izleyebiliyoruz. Kısaca ve hızlı bir özet biçiminde anlattığım bu gelişmenin ayrıntılarına bir sonraki videoda gireceğim. Çünkü bu videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda ilk insanların milyonlarca yıl hominin eşitlikçiliğe bağlı gezici, toplayıcı, avcı topluluklar olarak hayatlarını sürdürdükten sonra Neolitik devrimle birlikte hayvancılığın ve tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte yerleşik yaşama geçmenin sonucu olarak büyüyen topluluklar içerisinde sınıfların ortaya çıkması, ayrıcalıklı tabakaların ortaya çıkmaları ve bu ayrıcalıklı tabakalardaki yönetici kesimlerin kendilerini topluma kabul ettirebilmek için bir yandan primat geçmişimizden kaynaklanan içgüdüler ve davranış alışkanlıklarından yararlanırken bir yandan da kültürel olarak geliştirdikleri ideolojik hegemonya araçlarının neler olduğunun ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izleyen, eleştiren, yorum yapan, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.